yaptım. Ben bunu müşterime yaptım. Siparişti. Bundan böyle 3 tane sizin için fazladan yaptım ve size şimdi... Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kısa sürede onlarca içli köfte yapabileceğiniz çok güzel bir teknik göstereceğim. İnanılmaz çok pratik bir yöntem. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle içli köftemizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 1 kiloya yakın kıymam vardı. Bu şekilde üzerine hafif su döktükten sonra çözdürüyorum ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet, kıymam suyunu çekmeye başladı. Bu aşamada iyice çektikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. İç harcımız için kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Katı yağ olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, kıymayı tereyağla birlikte güzelce kavurduktan sonra doğramış olduğum 7-8 adet orta boy soğanımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar kıymadan daha çok oldu. Özellikle böyle olması gerekiyor. İçli köftenin iç harcının böyle sulu sulu ve lezzetli olmasının bence tek sebebi soğanın çok olmasıdır. Evet, kıymayı soğanlarla birlikte kavurduktan sonra soğanlarımı iyice öldürdüm gördüğünüz gibi ve 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyorum. Evet, soğanlar iyice ölüp acı tadının gittikten sonra 1 dolu yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Çoğu videolarda iç harcına salça konmadığını gördüm ama ben çok yakıştırdığım için koymayı tercih ettim. Hiç denemediyseniz eğer bu şekilde de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç oluyor. Evet, gördüğünüz gibi iç harcımızın kıvamı bu şekilde sulu sulu olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada hiç su katmadım. Siz de gördünüz. Sadece yağ ve kıymanın ve soğanın kendi suyu. Şimdi ocağımın altını kapattım ve doğramış olduğum bir demet maydanozumu ve 1 su bardağı cevizimi ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve soğuması için buzdolabına alıyorum. Evet arkadaşlar, içli köftemizin harcı dolapta soğurken biz şimdi hamurunu hazırlıyoruz. 2 su bardağı çiğ köftelik ince bulgur ve 1 su bardağı olmazsa olmaz seferkitel bulguru kullanıyorum. Daha sonra 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ve 1 dolu yemek kaşığı da biber salçası kullandıktan sonra bütün malzemeleri bulgurumuz kuruyken karıştırıyorum. Evet, bulgurumu karıştırdım. 1 çay bardağı irmiği de ekledikten sonra ilk etapta 2 su bardağı kaynar su ekliyoruz ve bulgurlarımızın şişmesi için üzerini kapatıp bekletiyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, bulgurum şişti. Şimdi stand mikserimi çalıştırıyorum ve geri kalan malzemelerini eklemeye devam ediyorum. 1 yumurta, 1 çay bardağı un, tuz ve geri kalan baharatlarını da ekleyip makinemi çalıştırıp istediğim kıvam alana kadar azar azar suyunu ekliyorum. Ölçüleri ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Daha önceki videomda çok soruldu. Seferkitel bulgurunu nereden alabiliriz diye. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de zincir market olan Makbul marketlerde var ve bildiğimiz Duru markasının seferkitel bulgurunu kullanıyorum. Türkiye'de de rahatlıkla bulabilirsiniz. Sanırım Trendyol'da da var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet istediğim kıvama geldi. Bakar mısınız, tam böyle macunumsu olması ve hamurumsu olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi hamurumu tepsime alıyorum ve üzerine hafif sular çiseleyerek, böyle yağmur gibi hafif sular çiseleyerek biraz daha kıvam almasını sağlıyorum. Bu işlemi 2 dakika yapabilirsiniz.
Bakın hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki bakın tepsiyle beraber kalkıyor. Asla tepsiden ayrılmıyor. Yani bu şekilde olduğu zaman anlayın ki kıvamı çok güzel olmuştur. Evet, hamurumu 6'ya böldüm ve bu şekilde parçalar oluşturdum. Daha sonra içli köftemizi yapmaya başlıyoruz. Tezgahımın üzerine streç filmimi seriyorum. Ve üzerine bu şekilde hafif yağlıyorum. Yağlamamızdaki sebep hamurunu açarken kolay açılması ve yapışmaması. Evet, parçayı ilk önce böyle uzun bir silindir haline getiriyorum. Daha sonra yaptığım silindiri tam streç filmin tam ortasına yerleştiriyorum ve el yordamıyla biraz inceltiyorum. Daha sonra merdaneden yardım alarak öne doğru bu şekilde inceltiyoruz. Bunu ne kadar incelteceğiz diye düşünürseniz eğer streç filminin yarısını kaplaması yeterli olacaktır. Zaten baktığınızda ne kadar yeterli olması gerektiğini anlayacaksınız. Evet, hamurumu açtım. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra ortasına soğumuş olan iç harcımızı 3 parmak aralıklı olarak tepe şeklinde bırakıyoruz. Evet, iç harcımızı aralıklı olarak yerleştirdikten sonra streç filmimizin üstüne kapatıyoruz. Daha sonra aralarını böyle parmaklarımızla yer oluşturuyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken hamurumuz biraz daha esniyor ve inceliyor. Bu aşamada dilerseniz bardakla ya da böyle bir kupunuz varsa onunla da yarım ay şeklinde kesiyoruz. Evet, bu aşamada kestiğim içli köftelerimin kenarlarını bu şekilde suyla tekrardan inceltiyorum ve kenarlarından artanları da böyle yapıştırıyorum. Bu yöntem gerçekten çok çabuk ürüyor, emin olabilirsiniz. Yani kısa sürede onlarca içli köfte rahatlıkla yapabilirsiniz. Görüyorsunuz, bir kere de 5 tane yapıyorum. İnanılmaz kısa sürüyor ve çok pratik bir yöntem. Aynı zamanda piştikten sonra da ne haşlarken ne de kızartırken asla açılmıyor. Bu malzemeden toplamda 30'a yakın içli köfte çıktı arkadaşlar. Daha fazla isterseniz eğer malzemeyi ikiye katlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içli köftelerimi yaptım. Ben bunu müşterime yaptım. Siparişti. Bundan böyle 3 tane sizin için fazladan yaptım ve size şimdi nasıl haşlandığını ve üzerine çok yakışan sosu da göstermek istiyorum. Evet, suyumu yeteri kadar koydum. Üzerine biraz tuz attıktan sonra 3 adet içli köftemi içine yavaşça bıraktım ve ilk etapta dibine dalıyor. Daha sonra pişince suyun yüzüne çıkacaktır. Öyle olduğu zaman süzgeçle bu şekilde alıyoruz ve ayrı yerde kızarttığım tereyağımın üzerine 1 tatlı kaşığı pul biberini ekledim ve güzelce köpürdükten sonra köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle yapacaksanız eğer bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoğurtla yemek isterseniz tabanına yoğurt da koyabilirsiniz. Çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, şimdi size hem kıvamını hem de içini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İncecik kat oluyor. İnanılmaz, yani bu incelik normalde yaptığınız zaman kesinlikle ulaşamazsınız ve içi dolu dolu oluyor. Eğer orijinal içli köfteyi yapamıyorum, beceremiyorum diyorsanız bu tarifi deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Emin olabilirsiniz diyorum ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.